Herkese selamlar. Bugün sizlere teknik bir bilgi vermek istiyorum. Son zamanlarda fabrikamızın servis bölümüne kullanıcı hatası sebebiyle aynı sorunu yaşayan MK12'ler gelmektedir. Evet arkadaşlar, sorun şu. Fişek patlatmıyor, el kundağını sökemiyorum gibi sorunlarla servis bölümümüze tüfeklerinizi gönderiyorsunuz. Şimdi kullanıcı hatası dedim. Çünkü burada tüfeğinizin bakımını yaptığınızda eksik bir şey yapıyorsunuz. Namluyu tam olarak yerine oturtmuyorsunuz veya namlu altında, biliyorsunuz namluyu tutan 2 adet vidamız var üst üste. Bu vidayı tam olarak sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu problemleri yaşıyorsunuz. Şimdi bu problemleri yaşamamanız için doğru bir şekilde namlu montajını sizlere göstereceğim. Diyelim ki mevcut tüfeğinizin bakımını yaptınız ve montaj aşamasına geldiniz. Şimdi burada önemli olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi kasada biliyorsunuz şöyle 2 tane vidalama sistemimiz var. Bu 2 vida namluyu iç taraftan tutacaktır ki bu namluda da vidaların tam denk geleceği bir yerimiz var. Özellikle bunun tam yerine denk gelmesi ve vidaların da doğru şekilde sıkılması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde oynama yapar namlu. Dolayısıyla bu yaşanan problem tekrarlanır. Şimdi size bunu göstermeden önce bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Hazır elimde namlu varken özellikle tek kurşun atımlarında namlu içinde ve dışında kurşun sıvanması meydana gelmektedir. Şimdi namlu içerisini şöyle tel bir fırçamız var. Harbi setlerinde bu genelde çıkıyor. Bu tel fırçayla hafif yağ dökerek ileri geri sürterek bu kurşun kirliliğini giderebilirsiniz namlu içerisinde. Namlu dışında ise biliyorsunuz gaz deliklerimiz vardır. Pistonun hemen altında yer alır. Bu gaz deliklerinden de özellikle tek kurşun atımlarında, yoğun tek kurşun atımlarında burada da bir kurşun kirliliği söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bu da pistonun hareket etmesini engellemektedir. Bundan kaçınmak için de her seferinde muhakkak kurşun atımlarından sonra tüfeğinizin sökülüp şöyle bir alüminyum talaş ile buraya hafiften yağ dökerek bu şekilde oğulması gerekiyor. Tamamıyla kurşun kirliliğinden arındırdıktan sonra tekrar dediğim gibi montaj işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi kasamıza namlumuzu doğru bir şekilde yerleştireceğiz. Tabi bunun belli bir açıyla yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu açı da zaten burada belli. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde açıyı verdiğim zaman namlu tak burada yerine oturacaktır. Özellikle kepin burada zaten geçmiş olduğu bir nokta var. Onu dört dörtlük oturduğumuzdan emin olunması gerekiyor. Sonrasında tabi vidalama işlemine geçiyoruz. Burada 2 adet vidamız var. Üst üste denk geliyor bu vidalarımız. Evet, ilk vidayı yeteri kadar sıktığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa namlu tekrar yerinden hareket edecektir atışlarımızdan sonra. Belki bir atış yaparsınız, 2 atış yaparsınız hareket edecektir. Ve sonrasında bu aynı problemi tekrar yaşamanız muhtemel. Bunun önüne geçmek için alttaki ilk vidayı yeteri kadar sıktığımızdan emin olmamız gerekiyor. Sonrasında ikinci vidamızı yerleştiriyoruz. Ve onu da sıkıyoruz. Evet. Bu vidayı da yeteri kadar sıktığımız zaman namlu hiçbir şekilde yuvasından oynamayacaktır. Dolayısıyla bu problemin de bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi namlumuzun montajını gerçekleştirirken, pistonu takarken aklıma geldi. Bir konudan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Modellerimizde light piston takılı gelmektedir sizlere. Dolayısıyla 40 gram üzeri fişek atmak istiyorsanız kesinlikle buraya heavy piston monte etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Bu şekilde pistonun çok stabil bir şekilde tüfeğimizde çalışıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Son parçamızı da şöyle takalım. Evet.
yerine oturtalım. Namlu giydirmemizi de yeteri kadar sıkalım ve harika. Evet, tüfeğimiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Sizler de bakım sonrasında doğru bir şekilde tüfeğinizi monte ederseniz kesinlikle bu türden problemler yaşamazsınız. Herkese keyifli atışlar diliyorum.